Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda yine bir giysi yenileme projesi var. Bu gördüğünüz sweatshirt uzun zamandır kullanıyorum. Böyle değişik süslü bir şekle getireceğim. Evdeki artan iplerimle ve artan çeşitli projelerden kalan motiflerimi kullanarak süslemesini yapacağım. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Evet, projede kullanacağım motifler böyle arkadaşlar. Çeşitli projelerden artan, elimde biriken motifler. Bunları kullanarak kollarını tamamen değiştireceğim. Şöyle, şimdi bu sweatshirt'ün kolları biraz düşük takma kol gibi. Bunu reglan kol haline getireceğim ben. Şimdi öncelikle şöyle tutuyorum. Şuradan bir santim ölçüsü belirleyeceğim. Şöyle omuzdan tutarak şöyle bir yaklaşık şuradan şöyle 3 santim kadar bir açıklık bırakacağım. Oradan şu koltuk altından tutuyorum ve şuradan da yaptığım kolu dikeceğim için buradan bir miktar pay bırakacağım. Şöyle bakın. Şuradan ve şu köşeye kadar, kol altına kadar dümdüz bir hat. Burayı şöyle bir çizelim. Sabun kalemle şöyle iğneliyorum. Evet, diğer kolu da işaretledim. Şimdi buradan bir miktar dikiş payı vererek şöyle kesiyorum. Direkt şu şekilde. Evet. Şuraya kol dikilecek. Şu dikiş payı oldu. Evet, diğer kolu da aynı şekilde keselim. Evet, diğer kolu da kestim. Şimdi bu çıkardığım kolları kalıp olarak kullanarak üzerine motiflerimi iğneleyeceğim. Evet, şimdi şu kolu şuradan kesiyorum. Tam dikiş noktasından. Evet, şu kol lastiğini de keseceğim. Evet arkadaşlar, motifleri bu şekilde kolların üzerine tersinden iğneledim. Çünkü bu kısımdan dikeceğimiz için dikişler arka tarafta kalması için motiflerin tersini iğneledim. Düz tarafları burada. Böyle şimdi puzzle yapar gibi elimdeki motifleri yerleştiriyorum. Arada kalan boşlukları sonradan ilave motifler örerek dolduruyorum. Mesela şurada bir böyle boşluk kaldı bakın. Şöyle. Bunu böyle ölçü ölçü her sırada bakarak şu şekilde bir motif ördüm. Buraya iğneledim mesela. Şu kenarda şöyle bir boşluk kaldı bakın. Burayı ölçü ölçü şöyle tamamladım. Şu aşağıdaki kalıba göre. Şurası boş kalmıştı. Buraya şöyle sığacak şekilde motif ördüm. Böyle böyle boşlukları dolduruyoruz. Bakın en ufak boşlukları bile şöyle. Mesela şurada boşluk kaldı. Buraya minik bir motif ördüm. Şöyle şurada boşluk kalmıştı, şuraya ördüm gibi böyle dolduruyoruz. Şimdi bunları tersinden birbirine dikeceğiz. Alttaki kumaşa dikmeden sadece motifleri birbirine dikeceğiz. Evet, şöyle bir ince dantel ipliğiyle dikiyorum. Şöyle rastgele bir yerden başlayalım. Şöyle. Evet.
Bu şekilde ince ince dikiyoruz. Evet. Bu şekilde motifleri birbirine dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iğnelediğim motifleri hepsini kenarlarından diktim birbirine. Şöyle bakın. Şimdi iğnelerini çıkaracağız. Evet. Kumaştan ayırıyoruz. Şöyle. Evet, böyle çıkarıyoruz. Evet, kolları kalıbından çıkardık arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şöyle, burası yüzü, düz tarafı şöyle çeviriyoruz tersinden. Şuradan kolumuzu dikiyoruz. Evet, kolları diktim arkadaşlar tersinden böyle. Şimdi şu reglan kolun gövdeye takılacağı kısım, oranın kenarını daha düzgün durması için şu şekilde sweatshirt'ün renginde bir iplik kullanarak 2 sıra sık iğne yaptım. Evet, onu da kolu kasmadan ya da marullanmasına izin vermeden böyle düzgün olacak şekilde ilmekleri ayarlayarak öre söke böyle göz kararı sık iğne uyguluyorum. Motiflerimin şekline göre. Evet, şöyle. Bu şekilde yapınca daha düzgün bir hat oluşuyor. Kontür şeklinde. Evet. 2 sıra böyle yaptıktan sonra kolları gövdeye dikeceğiz. Kollar artık gövdeye dikilmeye hazır. Şöyle kenarları bakın bu şekilde tığladım. Düzgün bir şekilde. Kol uçlarına da şöyle 2 sıra sık iğne yaptıktan sonra şöyle bir süs uyguladım. Şimdi kolları dikiyoruz gövdeye. Şöyle yerleştirelim. Evet. Şöyle bakın. Tam uyacak şekilde denk geliyor. Evet. Şimdi şu dikiş, yani tığ işi üstte olacak şekilde şuraya iğneliyorum. Şöyle ortalayalım. Şu orta noktasını şuraya getireceğim. Evet, şöyle. Evet. Şöyle iğneliyoruz. Şöyle bir 3 milim 4 milim içeriden. Evet. Bu şekilde iğneleyelim. Evet arkadaşlar, iğneledik bu şekilde. Şimdi dikmeye başlıyorum. Şöyle. Yine 50 numara dantel ipliğiyle benzer renkte bir iplikle dikiyorum. Şunu çıkarayım. Şöyle makine dikişi şeklinde dikiyoruz.
Evet, böyle devam edelim. Evet arkadaşlar, kollarımızı diktik. Böyle bakın. Çok düzgün oldu. Şöyle göstereyim. Arka kısmı da böyle. Diğer kolumuz. Şöyle. Evet. Şimdi bu tişört, sweatshirt yenileme bir tamamlandı. Fakat ben şu etek ucunu, bu lastik kısmını beğenmiyorum. Burayı keseceğim. Siz dilerseniz böyle bırakabilirsiniz. Proje tamamlanmış oluyor. Ben burayı kesip buraya ayrı bir işlem uygulayacağım. Direkt şöyle keselim. Şu dikiş kısmından keseyim. Şöyle. Böyle etek ucunun büzülmesini sevmiyorum. O yüzden şöyle direkt şu dikişin dibinden bakın. Şöyle kesiyorum. Evet, keselim tamamen. Evet, kesme işlemini tamamladık arkadaşlar. Böyle bu polar kumaş olduğu için herhangi bir atma yapmıyor. Dolayısıyla sürfüle çekmeye gerek yok. Direkt hemen tığlamaya başlayacağım. Tığın kolay batması için de şöyle ince bir tığ kullanıyorum ve ince bir iplikle şöyle şu kenardan başlayalım. Şöyle başlayalım. Kenardan şöyle şu mesafeden alarak şu ipi de içine alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle 3 zincirlik bir mesafe bırakıp aynı boşluktan şöyle 1 2 3 böyle büzdürmeden 1 2 3 eşit aralıklarla evet, bu şekilde bir tığlama işlemi yapalım. Evet, böyle bir sıra yaptım arkadaşlar, çok güzel oldu. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Daha fazla büyütmeden, çok fazla renkli olmasın diye. Evet, bir sıra daha yapalım ve etek ucunu tamamlayalım. Şöyle başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2. Bu arada tığımı normal örgü tığına çevirdim. 4 numara 2,5 milimetre tığla yapıyorum şu anda. Şu dibine battım. Hemen bir sonrakine kıstırdım. 1 2 3 zincir. Şu boşluğa batıyorum, aradaki. Şöyle kıstırıyorum. Hemen direkt yanındakine. Evet. 1 2 3 zincir. Hemen şu boşluğa. Eğer etek ucunu kasarsa, eliniz sıkıysa aralarda bir zincir çekebilirsiniz. Yani bunu yaptıktan sonra mesela bir zincir çekip diğer tarafa geçebilirsiniz. Ben zincir çekmeden yapıyorum. Büzdürmesin etek ucunu diye öyle söyledim. Evet. Bu şekilde bu sırayı da yapacağım. Sonra yaka için de başka bir işlem yapacağım arkadaşlar.
yakanın şekli pek hoşuma gitmedi. Şu kısımda büzgüler var şöyle. Orayı toparlamak için şurada kullandığım kenar bordürde kullandığım iplikli, hani çok renkli olmasın diye buraya bir çalışma yapacağım. Hem de bu açıklığı kapatmış olacağız. Evet arkadaşlar, etek ucunu da yaptım bu şekilde. O yaptığım iplik biraz koyu geldi, söktüm. Bu renk daha hoş oldu. Evet. Evet, yakasını da dediğim gibi söktüm. Şu lastik kısmını şöyle buradan, şu dibinden şöyle kesip çıkardım. Şu şekilde kendi renginden bir model yaptım. Daha güzel durdu. Şöyle bakın. Evet. Kazağımız tamamlanmış oldu. Bir de askı üzerinde görelim. Evet, bu şekilde kazak, polar kazak bambaşka bir görünüme büründü. Şöyle. Evet, bu şekilde. Evet, arka tarafı da böyle görünüyor. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.